Döndü hatun, aylardır aç kaldığı bedenine daha fazla dayanamayıp meydanın ortasında birden yere yığıldığında elindeki boş un torbası ayaklarının dibine düştü. Oysa döndü hatun her hafta kazandığı azıcık parayla bakkal Naci'den tam ölçüde un aldığını sanıyor. Aç kalmasının sebebini bir türlü çözemiyordu. Onu yerden kaldıran komşusu Zöhre, döndü hatunun son bir aydır eskisinden çok daha hızlı acıktığını fark edince içine bir kuşku düştü. Zöhre, ertesi gün bakkaldan aldığı unu eve götürüp kendi eski terazisinde tarttığında torbanın belirtilen ağırlıktan hayli eksik çıktığını gördü. Şüphesini kimseye açmayan Zöhre, ertesi pazar günü dükkanın önünde durup Naci'nin tartım yaparken ellerine dikkatlice bakmaya başladı. Naci, her müşteriye gülümseyerek unu tartarken, terazinin bir kefesinin altına gizlice yerleştirdiği küçük kurşun ağırlığı ustalıkla saklıyordu. Kalabalık bir pazar gününde, yük arabasını süren bir köylünün dizginleri kaçırması sonucu, araba doğrudan Naci'nin tezgahına çarptı. Yere düşen terazinin kefesinden fırlayan küçük kurşun ağırlık, tam da meydanın ortasında toplanan kalabalığın ayakları dibine yuvarlandı. Yerdeki ağırlığı eğilip alan yaşlı terazi ustası Hızır, elindeki parçayı inceler incelemez. Bunun tam da hileli tartı yapmak için kullanılan gizli bir düzenek olduğunu haykırdı. Kalabalığın öfkeli bakışları Naci'ye çevrildiğinde, adam elleri titreyerek bunun kendisine ait olmadığını söylemeye çalıştı. Zöhre, elindeki fazladan tarttığı un torbasını kalabalığın önüne çıkarıp, haftalardır eksik satış yapıldığının kanıtı olduğunu yüksek sesle anlattı. Az önce baygınlıktan ayılan döndü hatun, zayıf adımlarla Naci'nin önüne kadar yürüyüp, aylardır neden hep aç kaldığını artık anladığını söyledi. Köylüler, Naci'nin dükkanını o gün elleriyle kapattı ve haksız kazandığı paranın tamamını mağdur ailelere geri ödemesine karar verdi. Naci, bir zamanlar gururla dolaştığı pazar meydanında artık kimsenin yüzüne bakmadığı, yapayalnız ve utanç içinde kala kalmış bir adamdı. Bir avuç fazla kazanç uğruna açlığa mahkum ettiği insanların bedduasını alan Naci, anladı ki kul hakkıyla dolan bir kese, er ya da geç sahibinin elinde ağırlaşıp onu ezer.